Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Allah'ın selam ve selameti hepinizin üzerine olsun. Hikayemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Allah anlatacağı hikaye hakkında kısa bir özet vermiş ve dinleyiciyi hazırlamıştı. Ve kameralar Hz. Musa'nın doğumuna dönmüştü. Şimdi ayeti okuyalım. Ve evhayna ila ümmi Musa en erdi'ihi. Musa'nın annesine çocuğu emzir diye vahyettik. Ne olmuş? Hani demiştik ya, Firavun her 2. yılda doğan bütün erkek çocuklarının öldürülmesi hükmünü veriyor. İşte emir verilmiş. Askerler köylere ve İsrailoğullarının yaşadığı semtlere ulaşmış ve ev ev gezip yeni doğan bebekleri ailelerinin elinden alıp boğazlıyordu. Belki binlerce asker hem insanlar karşı çıkamasınlar diye hem de kısa bir zaman içerisinde işlerini halledebilmeleri için hep beraber saldırıyorlar. Kameraların döndüğü bu evde de yeni doğmuş bir bebek var. İnsanlar dışarıda zaten birbirine girmiş. Askerler yavaş yavaş eve doğru yaklaşıyorlar. Eğer çocuğu duyacak olsalar direkt eve girip çocuğu ailenin elinden alacaklar. Bu durumda bir anne felç olur. O telaşlı anda ne yapacağını bilemez. Ne yapabilir? Mesela oğluna lütfen ağlama diye yalvarır. Ağzını kapatır. Kendisi ağlar. İşte o sırada Allah birden anneye süt emzirmesi için vahyediyor. Niçin bu vahiyden bahsediyor Kur'an? Çünkü o bebek o anda susmazsa o saltanat çökmeyecektir. Ve bir yandan da düşünsenize, annenin o telaşlı anında aklına emzirmenin gelmesi tamamen vahiy sebepli olabilir. Yoksa eli ayağına dolanmış bir kadının bu kadar soğukkanlı bir karar alabilmesi kolay değil. Devam ediyoruz. فَاِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. Başına gelecekten korktuğun zaman onu suya bırak. Kullanılan kelime elkihi, yani salıvermek. Diyelim ki askerler çocuğun farkına varmadan geçip gittiler o gün. Peki anne o korkuyla mı yaşayacak? Bugün bulmazlarsa yarın, yarın olmazsa sonraki hafta fark edilecek bu bebek. Peki nasıl bırakacak bebeği? Yani elkihi ifadesi Hz. Musa'ya denilen asayı elinden bırak ayetindeki kelimeyle aynı. Nasıl bıraktı anne? Öyle nehre atıp gidecek miydi? İşte bunun cevabını zaten Allah 1. sezonda, yani Taha suresinde vermişti. 1. sezonu izlediğimiz varsayılıyor bu hikayede. Orada bu annenin oğlunu bir meyve veya sebze kasası gibi bir sepette nehre bıraktığını öğreniyorsunuz. Dolayısıyla bu sezonda dinleyiciler aslında onun bir sepetin içinde nehre salıverildiğini anlıyor. Söz buraya gelmişken şimdiye kadar çekilmiş en güzel filmlerden birisinin reklamını yapayım. Kung Fu Panda 2. İlk defa Numan Ali Khan bahsedince fark etmiştim bunu. Filmdeki zalim karakter tavus kuşu Shen. Bir kahinin ileride kendisini siyah beyaz bir canlının öldüreceğini haber vermesi üzerine emir verir ve bütün yeni doğan pandaları öldürmelerini ister. Fakat ailesi bu pandacığı bir şekilde muhafaza eder ve korunması için bir sepetin içerisine koyar. Sonra o panda büyüyüp tavus kuşunu öldürür. Onları suçlamıyorum, yani film yapımcılarını, çünkü insanoğlunun gerçekten yaşayabileceği en etkileyici, en muhteşem, en harika sahneleri peygamberler yaşamıştır. Allah aşkına. Hangi insan bir denizi ikiye yarabilmiştir ki? Hangi insan parmağının bir işaretiyle ayı ikiye bölebilir? Hangi insan tek bir dokunuşla ölüleri diriltebilir? Bunların dışında insanoğlunun görüp görebileceği en kahramanane tutumları da peygamberler göstermiştir. Bakıyorsunuz üzerlerinden afetler, depremler, tsunamiler geçiyor. Her şey durulduğunda, her şey yerle bir dümdüz hale geldiğinde onlar hala dimdik ayakta kalmış. Dolayısıyla film endüstrisinin bulup düşünebileceği en kahramanane, en epik hikayeler peygamberlerde var. Arslan Kral da benzer bir hikayedir ama ona daha sonraki bir videomuzda değineceğiz inşallah. Bu arada bizim Malkoçoğlu, Kara Murat, Battal Gazi'nin oğlu filmlerini hiç anlatmıyorum. Oradan girersek Fatma Giri'nin çocuğunu kapan kartalla yaka paça olduğu antik Yunan sahnesinden çıkarız. Evet, tekrar dönelim konumuza. Anne çok zorlanıyor nehre bırakırken. Korkma diyor Allah. Düşünsenize, hani sepeti bıraktı, Nil Nehri'nden bahsediyoruz. Sonuçta bahsettiğimiz sepet de bir meyve kasası. Ne kadar sağlam olabilir ki? Belki alt üst olacak, belki su alıp batacak. Ki zaten birkaç saniye içinde artık annenin gözünden uzaklaştığı zaman anne hani ne yaptım ben diye başını ellerinin arasına alıp söylenir. Öyle düşünecek. İşte o sırada Allah diyor ki وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اِنَّا رَادُّهُ اِلَيْكِ. Korkma, üzülme. Biz onu sana geri getireceğiz. Ve ca'iluhu minel murselin. Onu resullerden yapacağız. Başka bir çeviri manası da şu olabilir. Onu yerine ulaştıracağız. Nereye ulaştıracak? Tabii ki saraya. Ama onu anneye söylemiyor. Düşünseniz bir de onu söylese, yani korkma, üzülme. Onu Firavun'un sarayına ileteceğiz. Anne için çok daha büyük bir telaş olacak. Diğer taraftan annenin halini düşünün. Hani bütün bu olay olup bittikten sonra diyelim ki bir arkadaşıyla konuşsa, komşusu ona ne yaptın senin çocuğu diye sorsa. Dese ki çok korktum fakat sanki bana Allah'tan bir mesaj geldi. Onu nehre salıverdim ve inanıyorum ki bana geri dönecek dese, komşusunun tepkisi ne olur? Vah vah, kadıncağız delirdi, kafayı yedi.
olur. İşte işlerini bu denli bir güvenle Allah'a teslim eden kişinin hali diğer insanlar tarafından bakıldığında böyle görünebilir. Kimse o kadını anlayamaz. Ancak Allah bilir halini. Sonra ne oluyor? Kamera nehirdeki sepeti takip ediyor ve nehir üzerinde ilerleyen sepet bütün çocukların ölüm emrini veren saraya doğru ilerliyor. فَالْتَقَتَهُ آلُ فِرْعَوْنَ Ve sepeti bulurlar. Firavun Ali, Firavun'un taraftarları o sepeti bulur. Olan biteni bahçeden veya balkondan izleyen kraliçe, getirin bakalım o sepeti, nedir öyle der. Ve örtüleri bir bir kaldırdıkları zaman bir çocuk görürler. Hani zannetmeyin ki çocuğun kimlerden olduğunu anlamıyorlar. Zaten bakar bakmaz ten renginden, gözünden, kaşından çocuğun İsrailoğullarından olduğu besbelli. Aslında bir önceki gece öldürülmesi gereken bir çocuk, fakat tatlılığı ve şirinliğiyle hemen kraliçenin, ki biz onu Asiye annemiz olarak biliriz, Kur'an 2 yerde bahsediyor bu annemizden, onun gönlünü fethediyor. Bu olay Mısırlı askerlerin Hz. Musa'ya karşı ilk defa rahatsızlık duydukları hadisedir. Öldürülmesi gereken bir çocuk olduğunu anlayınca öldürmek istiyorlar ama kraliçe araya giriyor. Tabi askerler telaşlanıyorlar. Olay şu: Firavun askerlerine bütün yeni doğmuş erkek çocuklarını öldürmeleri için emir vermiş. Fakat yeni doğmuş aciz bir erkek çocuğu elini kolunu sallaya sallaya şehrin askerleri tarafından en korunaklı sarayının bahçesine girip kraliçenin kollarına kadar ulaşıyor. Bir bebek o çok güvendikleri güvenlik çemberiyle adeta dalga geçiyor. فَالْتَقَتَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا Yani Firavun'un taraftarları onu suya atılmış, sahipsiz bir çocuk olarak buldular. Güya kurtardılar ama ileride kendileri için bir düşman ve üzüntü olacağının farkında değillerdi. Düşman kavramını anlayabiliriz. Üzüntüyü de sadece Firavun'un gelecekte ya ben seni yetik olarak bulup beslemedim mi, büyütmedim mi, seni bir prens olarak yetiştirmedim mi, bu nasıl nankörlük böyle demesi şeklinde bir üzüntü olarak anlamamak gerekiyor. Yani anlayabiliriz ama sadece o şekilde değil. Bütün bir Mısır halkı için, özellikle Firavun askerleri ve saray ahalisi için düşünebilirsiniz. Bu çocuk saraya kabul edilirse askerler ve hizmetçiler köle bir kavmin çocuğunun akşama kadar peşinden koşmak zorunda kalacaklar. Onu beslemek, en güzel yemekleri yapmak ve en güzel eğitimi vermek zorundalar. Düşünsenize, askerler akşama kadar o kavmi kamçılıyor, hakaretler ediyor, küçümsüyor. Sonra da sarayda İsrailoğulları soyundan gelen Musa isimli bir genç koridorda yürüyecek diye kapıyı açıyorlar. Emrine uyuyorlar. Söylediği sözün üzerine bir söz söyleyemiyorlar. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam'ın bütün bir hayatı bu askerler ve polisler için bir hüzün vesilesi oluyor. Meydana gelen bu gerilimi ve düşmanlığı bir sebebe binaen anlatıyorum. İleride lazım olacak. İnne firavune ve hamane ve cunudehuma kanu hatiin. Doğrusu Firavun da Haman da askerleri de yanılıyorlardı. Hata içindeydiler. Bir sonraki ayet ve qalet imraatu firavune kurratu aynin li ve lek. Evet arkadaşlar, olaylar hızla gelişiyor. Askerler kraliçeye rica edip çocuğu almak isteseler de o izin vermiyor. Madem öyle, kocamın yanına gidiyorum diyor ve soluğu kocasının yanında alıyor. Hani Firavun o anda belki bir toplantıda, belki emirler veriyor, belki başyaverinden çocuk katlinin nasıl gittiğine dair bilgiler alıyor ve kucağında bir bebek, karısı giriyor içeri. Ve kâlet imraatu firavne kurratu aynin li. Yani Firavun'un karısı dedi ki, bak demiş, gözümün nuru olacak bir şey. Ne kadar tatlı. Biz bu kurratu ayn ifadesini hep göz aydınlığı olarak çeviriyoruz. Mana olarak doğru ama Arapça kurra kelimesinin manası ferahlık, rahatlık. İngilizce'deki coolness olarak geçiyor. Bir manası daha var. Türkçedeki karar kelimesi de aynı kökten geliyor. Sabit demek. Yani bir şeyde karar kılmak gibi. Yani çocuğa baktığım zaman gözümü alamıyorum resmen. Çok tatlı ve içime rahatlık veren, ferahlık veren bir hali var. Ve bunları söylerken bir taraftan da kocasının bunu nasıl karşılayacağını göz ucuyla takip ediyor. Ve bir hamle yapıyor. Bebeği birden ona çevirip şöyle diyor. Ve lek, ve senin için de göz aydınlığı olur. Yani önce kendisini söylüyor. Kocası hakkında bir karar vermiyor. Çünkü yapacağı en küçük yanlış çocuğun hayatına mal olabilir. Ama kocasını iyi tanıyan bu kadın ondaki tavır ve tutumu da göz önünde bulundurup hamlesini yapıyor. O an bebeği gören Firavun hakikaten gözlerini bebekten ayıramaz ve bunu fark eden karısı bir adım daha atarak devam ediyor. La taktuluhu, ne olur öldürmeyin onu. Çocuğun İsrailoğullarından olduğu besbelli. O yüzden öldürmeyin onu diyor zaten. Annemizin takip ettiği yol çok güzel. Yavaş yavaş kocasını çekmek istediği tarafa çekiyor. Önce kendisinin çok beğendiğini söyledi. Sonra kocasına gösterdi. Yüz mimiklerini takip etti ve isteyeceği şeyi istedi. Baktı ki Firavun sükût ediyor. Yani karısını tasdik ediyor. Bir adım daha atar. Asa en yenfa'ana. Belki bizim için faydalı biri olur. Bize faydası dokunur. Yalnız Firavun bebekte kaybolmuş halde. Her şeyi kabul edecek bir hale gelmiş, erimiş. Kraliçe fırsat bu fırsat deyip tabiri caizse bombayı patlatıyor. Ev nettehizehu veleden ve hum la yeş'urun. Yahut onu evlat edinebiliriz. Bir günde nereden nereye? Asiye annemiz duygusal zekasını kullanarak herhangi bir tartışmaya girmeden istediğini elde ediyor. Şüphesiz ki bunda eşler için nice öğütler vardır. Bu bir ayet değil bu arada. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Olacak olaylardan haberleri yoktu. Söz buraya gelmişken Musa isminin manasıyla ilgili konuşalım. Çünkü
Az sonra çocuğa isim verilecek. Kitab-ı Mukaddes kaynakları Musa isminin hem İbranice hem de Antik Mısır dilinde bir isim olabileceğini söyleyip ikisi için de manalarını vermişler. Fakat düşünsenize, bir çocuk üzerinde herhangi bir isim etiketi olmadan nehirden çıkıyor, onu evlat ediniyorsunuz, bir prens olarak yetiştirmek istiyorsunuz ve ona kölelerin diline ait bir isim veriyorsunuz. Mantıklı değil. Büyük ihtimalle Musa Antik Mısır diline ait bir isimdi ve daha sonra İsrailoğullarına geçmiş oldu. Anlamı da sudan kurtarılan, sudan çekip çıkarılan veya sadece çekip çıkarılan yahut erkek evlat manasına gelen bir isim. Bunlar Kitab-ı Mukaddes kaynakları ve sözlükleri. Çok kesin konuşamıyorum çünkü o dilin çok eskiden kaybolması ve modern Egyptology'nin, yani antik Mısır tarih ve literatür biliminin ancak 18. yüzyılda bir şeyleri toplamaya başlaması sebebiyle ortalık biraz karışık, kuru sıkı atan atana. Ama sanki erkek evlat manası daha mantıklı gibi. Hem prens olarak yetişecek birine ömrü boyunca sudan çıktığını hatırlatacak bir isim koymaları mantıklı olmaz. Hem de Firavun'un karısı onu evlat olarak alalım, Kur'an-ı Kerim'de geçen ifadesiyle onu evlat olarak alalım derken Musa kelimesini kullanmış olabilir o dilde. Hani bizde vardır ya öyle isimler, Mahdum gibi, Oğulcan gibi. Hani bunu oğlumuz olarak alalım deyip ismini Oğulcan koymak gibi mesela. Bunu Musa olarak alalım deyip Musa ismini koymak. Musa ile Oğulcan isimlerini karşılaştırmış oldum ama demek istediğim şeyi anladınız arkadaşlar. Kameramız Firavun'un sarayında yeni bir evlat edinmiş, mutluluktan uçan bir kadından birkaç kilometre ötedeki İsrailoğulları mahallesine perişan halde sabahlamış bir anneye çevrilir. Ve asbaha fuadu ummi Musa fariga. Musa'nın annesi her ne kadar Allah'tan bir söz aldıysa da sabahı zor getirmişti. Kalbi bomboş olarak sabahlamıştı. Yani duygularının merkezi olan kalbi felç olmuştu. Artık bir duygu hissedemez olmuştu. Hani çok kötü bir haber aldığınızda tepki vermek yerine tepkisiz kalırsınız. Yemeden içmeden kesilirsiniz. Gözleriniz uzaklara dalar. Hareket edemezsiniz ya. İşte Musa'nın annesi böyle bir hale girmişti. Ne kadar zor. Kendi elleriyle çocuğunu nehre salıverdi. Şimdi ise yapabileceği tek şey beklemek ve Allah'tan bir işaret almaktı. İn kâdet letubdi bihi. Neredeyse sırrımızı açığa vuracaktı. O kadar dayanılmaz bir hale gelmişti ki yavrusunun tasası. Açığa vurmak istemiyordu çünkü o zaman da çocuğunun ölme ihtimali vardı. Levla en rabatna ala kalbiha. Eğer kalbini bağlamış, sıkı sıkıya bağlamış ve pekiştirmiş olmasaydı, duygularında tamamen kaybolmuş, dağılmış bir annenin kalbini Allah pekiştiriyor. Sıkı sıkıya bağlıyor, destek oluyor, onu yatıştırıyor. Niçin? لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Müminlerden olması için Allah kalbini pekiştirdi. Aslında sanki şöyle bir mana var. Allah'ın vaadine inananlardan olması için, çünkü Allah o anneye vaat etmişti. Çocuğuna tekrar kavuşacağını temin etmişti. İşte bu imanını koruması için Allah ona destek oldu. Söz buraya gelmişken Hz. Musa'nın annesinin isminden de kısaca bahsetmek istiyorum. Kitab-ı Mukaddes'te annesinden Jokebed olarak bahsedilir. Ve Jokebed kelime manasına baktığınız zaman farklı manalar görebilirsiniz. Fakat karşıma çıkan ikincil bir manası immobility and steadfastness. İsminin metanet manasına gelen yan bir anlamı olduğunu da söylüyor. Bu da Kur'an-ı Kerim'de kalbi pekiştirilmiş bir anneye çok güzel oturan bir isim olarak geliyor bana. Peki nasıl olacak? Yani hiçbir şey yapmadan beklemesi mi lazım annenin? Tabii ki duramaz yerinde. Hem duanın manası da budur. Yani sadece istemek yetmez. Gayret etmek de elzemdir. Elin kolun bağlı olsa da elbet bir yol bulmak gerekir. İşte Musa'nın annesi de öyle bir yola başvuracaktır.